Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir motif çalışması yapacağız. Mozaik motifi çalışması yapacağız arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İlk önce tığ numaram 3 milim. Siz ipinize göre ayarlarsanız daha iyi olur. Bu akrilik iple denediğim gayet başarılı oldu ama böyle mozaik olma şekli koton iplerin üzerinde daha belirgin. Sizle birlikte bu model çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Ve de şunu söyleyeyim. Bunu bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. İşte televizyon battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Yani televizyon seyrederken üstünüze atabileceğiniz bir battaniye olabilir. Bunu motif yapıp böyle birleştirip kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu olabildiği kadar büyütüp öyle de kullanabilirsiniz. Sizlere çok bekletmeden hemen yapılışına başlayalım arkadaşlar. Evet, motifimizin modelini yapmak için böyle 3 milim tığ kullanıyorum. Burada da koton iplerim var arkadaşlar. Ben öncesinde şöyle motifler yaptım. Sizlere de göstereyim. Bu akrilik ipten yaptım bunu. Bu şekilde. Buysa koton ip. Koton ipten yaptım. Burada yine 1, 2, 3, 4 renk kullandım arkadaşlar. Burada da 4 renk kullandım. Ve bu motifinizi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İsterseniz tek parçada halinde de yapabilirsiniz. Şimdi hemen şu göbeğini yapmakla başlayalım. Ben yine beyazdan krem, pembe ve koyu pembe ile devam edeceğim. Şimdi şöyle hemen beyaz ipimi alıyorum. Önce sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz doladım. Sihirli halka ipimi böyle tutuyorum. Bunun üzerine getiriyorum. Buradan sabitliyorum. Bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. Hemen içerisinden bir tane ilmek alıp bunu buraya bağladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim üzerine arkadaşlar. Bunu hemen şöyle sıkılaştırıyorum. Bu ipimize dikkat edelim. Bu altta kalacak. Buradan sıkılaştırıyoruz zaten. Şimdi bir kere üzerine doladım. Şöyle yakından göstereyim. Bunu 3 kere de çıkartacağım. 1, 2 ve 3. Bir tane daha doladım üzerine. 1, 2 ve 3. 3 tane, yani zincirimizi de trabzandan saydığımız için 3 tane üçlü trabzanımız oldu. Şu ipimi ben biraz çekeyim. Şimdi aralarına 1, 2 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde bu kısmını da bitireyim. Sonrasında size hemen orasını da göstereceğim. Şimdi tekrar 2 zincir. Şöyle biraz genişleteyim. Halkamı da küçülteyim. Burada 3 tane üçlü trabzanımız var. Yan tarafına yine üçlü bir kere alıp 3 kere de çıkarttığımız üçlü trabzanımız var. Arasında 2 zinciri var. Her seferinde 2 zincir yapacağız ve bu yuvalardan bizde 4 tane olacak şekilde 4 tane yuva üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi bu sırayı bitireyim. Biterken de 2 zincir çekip şu yaptığımız yere batıp zincirin tepesine batıp burada bitireceğiz arkadaşlar. Son zincirimin tepesine de battım. Burada bir zincir çekiyorum. Ve ipimi artık burada kesiyorum. Çünkü başka bir renge geçeceğimiz için artık beyaz bırakıyoruz. Şu halkamızı ben şöyle çektiğimiz zaman bu darlaşıyor arkadaşlar. Ben bunu daha sonra yapacağım. Çünkü bunun içine çalışacağımız için biraz geniş kalmasında fayda var. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Buraya da dikkat edelim.
örerken bunu da içine almayalım. Şimdi hemen beyaz ipimi kenara alıyorum. Şimdi devam edeceğim krem rengi. Şimdi krem rengiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir üste çıkıp şöyle hemen ipimi alıyorum. Buraya bir tane ilmek yapıyorum. Şimdi buradan başlamayacağım da buradan başlayacağım arkadaşlar. Bunu buraya almadan içine battım ve bunu buraya sabitledim. Şöyle göstereyim. Şimdi 1 2 3 zincir çektim yine. Bunu bir tane trabzandan sayıyoruz. Üçlü trabzandan saydığımız için yan tarafını da bir tane şundan yapacağız aslında. Şu ilk yerimizden yapacağız. Onun içinse şöyle buradan 2 tane doladım üzerine. Şimdi 4 kere de çıkartacağız. Şurasına batacağız arkadaşlar. Göbeğine. Böyle içeriden direkt buraya batıyorum. Bunu da biraz kıvırıp alıp ilk önce bir tane, sonra 2 tane, yine 2 tane ve 2 tane. Dörtlü trabzan yaptım. Bir kere doladım. Hemen aynı boşluğun içerisine battım. Buraya değil, buraya. Şimdi buraya 1 2 3 üçlü trabzan yaptık. Şimdi buraya ne yapmış olduk? Üçlü trabzandan saydığımız için dörtlü trabzan göbeğe batarak hemen yan tarafına üçlü trabzan. Şimdi arasına 1 2 zincir, yine aynı boşluğun içerisine çalışıyoruz. Batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan, 2 kere doluyorum. Kafanız karışmasın, çok kolay. Hemen onu da göstereceğim size. Karışıklık olmaması için buraya dörtlü trabzan, ilk önce bir tane, sonra 2 tane, sonra yine 2 tane ve 2 tane çıkarttım. Çevirdim modelimi. Yanına hemen aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan. Arkadaşlar yapmamız gereken aslında bu. Yani buraları bizim köşe kısımlarımıza üçlü trabzan, aynı boşluk içerisine, yuvaların içine tam göbeğine dörtlü trabzan, yine üçlü trabzan, 2 zincir ve aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi yan tarafa geçerken de üzerini doluyorum. Zincir çekmiyoruz araya. Direkt bunun içerisine şunu da kaydıracağım. Birazdan kaybedeceğiz. 1 2 3 3 kere de çıktım. Üzerine 2 kere doladım. Şimdi bu göbeğe batacağız arkadaşlar. Çünkü bir de buradan tutuyorum ki kaybolmasın diye. Buradan batıyorum arkadaşlar. İçerisinden çıkartıp şöyle buraya dörtlü trabzanımızı yapıyorum. 3 ve 4. Hemen yine yukarıdaki boşluğumuzun içerisine köşe kısmımıza 1 2 3. Şimdi arasına 1 2 zincir, yine aynı şekilde bir tane üçlü trabzan, bir kere dolayıp tekrar doluyorum. Bu sefer yine göbeğine çıkartıp ilk önce bir tane, sonra 2 tane, sonra yine 2 tane ve 2 tane. Yani dörtlü trabzan yapıyoruz. Yine doluyorum. Şuraya batıyorum. Buraya üçlü trabzan. Yani şimdi ben size bunu göstermemin amacı daha iyi anlaşılır olması için. Şimdi şu ipim, ben bunu daha sonra iyice sıkılayacağım arkadaşlar. Bunlar bizim köşelerimiz. Şimdi ben bu köşelerimize de aynı işlemi yapacağım. Şu köşelerimize de aynı işlemi yapacağım. Bitirdikten sonra şuradaki trabzanımın tepesine batıp
bir zincir çekip bitireceğim arkadaşlar. Sonrasında bir üste çıkacağız. Orayı da size göstereceğim. Evet, modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Buraya kadar geldim. Zincirimin tepesine bağlayıp bir tane de zincir çekip kestim ipimi. Böyle bu şekilde. Şimdi bir üste çıkacağız arkadaşlar. Bir üste çıkmayı da göstereyim sizlere. Şimdiki rengimiz pembe ile devam edeceğim ama açık pembe, toz pembe. Pudra değil. Pudranın bir pembesi. Şimdi hemen yine bir ilmek yapıyorum. Şimdi arkadaşlar köşelerimiz gayet belirgin. Buraları orta yerlere ben şimdi şuradan başlıyorum. Buraya ilk önce ipimi bağlıyorum. Şimdi 3 zincir çektim. Üzerine 2 kere doladım. Ve şimdi nereye batıyoruz? Şuraya arkadaşlar. Şuraya batıyoruz. Hemen bu yerin orta kısmına batıyoruz. Buradan ipimi alıyorum. Ve buraya 1 2 3 4 4'lü bir tane trabzan yaptım. Yine şu kısma yine batıyorum. Az önce yaptığımız köşe mantığının aynısı. Köşelerimiz hep aynı olacak. Aralarına 2 zincir, bir tane üçlü trabzan, 2 kere doluyoruz. Göbeğe batıyoruz alttan. Buradan çıkartıp buraya ilk önce bir tane, sonra 2 tane, yine 2 tane, en son 2 taneyi çıkartıyorum. Üzerine doladım. Yine aynı boşluğun içerisine 1 2 3 köşemiz ortaya çıktı. Şimdi ortalarına zincir çekmiyoruz. Hemen şu boşluğu göstereyim sizlere. Bu boşluğun içerisine batıyorum. 1 2 ve 3 bir tane üçlü trabzan, 2 kere üzerine doluyorum. Ve şu yaptığımız 3 tane, bakın şöyle göstereyim. Bunun altında direkt 3 tane bizim üçlü trabzanımız var. Bunun şu ikincisine batacağız biz. Ortadan alacağız. Şimdi hemen şöyle 1 2 kere doladım. Ortadakini şöyle açıyorum. Hafiften parmağımla alttan bastırarak bunun alt tarafına geçiriyorum. Buradan ipimi alıyorum arkadaşlar. Buraya ilk önce bir tanesini, sonra 2 tanesini, sonra yine 2 tanesini ve 2 tanesini. Dörtlü trabzan yaptım. Üzerine doldum, yan tarafına üçlü trabzan. Bu sıramızda da mantığımız bu şekilde. Yani bu köşelerimiz değişmiyor. Yani burada yaptığımız gibi. Buradaki ise şu orta kısımlarına batarak, yani şuradan içten alarak devam ettireceğiz. Ben şimdi bu süreyi de bitireyim. Bir üste çıkayım arkadaşlar. Evet, 3. sıramı da bitirdim. 3. sıram da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son sırama geçeceğim. Dediğim gibi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şu arkadaki bizim sihirli halkamız da var. Onu ben hemen geciktirmeden bağlamak istiyorum. Şöyle sıkı sıkıya çekiyorum arkadaşlar. Şu boşluk kalmayacak şekilde. Sonrasında buradan herhangi bir yerinden bir tane ilmek alacağım. Küçük bir tığ kullanırsanız yerine çok daha kolay olacaktır. Ve buraya bir tane ilmek yapıp bunu buraya bağladım. Şimdi bunu bunların arasında gezdireceğim. Ve böyle bu şekilde çok tatlı, çok mozaik
çok cici bir model ortaya çıkıyor. Şimdi hemen pembe ipimi alıyorum. Evet, önce şöyle bir ilmeğimizi yapalım. Ve bunu herhangi bir yerinden başlıyorum. Şuradan başlayalım mesela. Buraya sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Buraya sabitledim. Şimdi üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı köşelerde yaptığımız gibi üzerine 2 kere doladım. Bu sefer hemen altındaki boşluğa batıyoruz. Tepe noktası şuraya. Hemen şuraya batıyoruz arkadaşlar. Bunu yine şöyle katlıyorum hafiften. İpimi aldım. İlk önce 1, sonra 2, sonra yine 2 ve 2 olarak çıkarttım. Üzerine doladım. Yukarı köşe kısmına batıyorum. 1, 2, 3. Araya 2 zincir. Bir kere doluyorum. 1, 2, üçlü trabzan. 2 kere dolayıp şu boşluğumuzun bir altındaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Ve yine 2 kere doladım. Şu boşluğun içerisine battım. Buradan çıkartıp ilk önce 1, sonra 2, yine 2 ve yine 2. Yani dörtlü trabzan yaptım. Üzerine bir kere doluyorum. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bu köşemiz ortaya çıktı. Şimdi üzerine bir kere doluyorum. Aynı mantıkla devam edeceğiz. 2 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Biz bu şekilde ikinciyi batıyorum. Beline doladım. 1, 2, 2, 2. Bir kere doluyorum. Üçlü trabzan. Mantığımız her zaman bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi burada da iki boşluğumuz ortaya çıktı. Buradaki iki boşluğumuzu bu şekilde hiçbir şey değişmeden bu şekilde ilerletiyorum. Şurayı da yapayım, ben sonrasında motifimi devam ettireceğim. Evet. Hemen şöyle göstereyim. Bu köşe kısmımız, buraları ara yerlerimiz, köşeler. Bu şekilde yaparak ben sıramı bitireyim. Şurada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motifimi bitirdim. Mozaik motifimiz bu şekilde ilerliyor. İsterseniz tekrar aynı şekilde yaparak devamını getirebilirsiniz. Ara boşluklarımız da belli zaten. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir motif. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Motifimiz bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.